Avrupa'nın başkenti Belçika'dayız. Brüksel turumuz başlıyor. Bize bakıp size uygun sandviçi kendisi yapıyor. 2000'den fazla bira çeşidi var burada. Burası 1800'lü yıllardan beri aynı tarifi yapıyorlarmış. Seyahatimizin 3. durağı Brüksel'den herkese merhaba. Brüksel seyahatimiz burada başlıyor. Biz buraya Gent'ten geldik. Gent'ten yarım saat kadar bir tren yolculuğu yapıyorsunuz. Merkez istasyonda valizimizi bıraktık, çantalarımızı bıraktık. Günlüğü 11 euro gibi bir fiyat ödedik. Şehir zaten çok büyük değil. Yarım günde gezebileceğiniz bir şehir. Elinizde valizlerle uğraşmayın ya da işte bir transfer yapacaksınızdır, bir şey yapacaksınızdır. Bu şekilde valiz dolaplarını kullanabilirsiniz. Biz şimdi videoyu başlatıyoruz. Sizler abone olup beğenirseniz seviniriz. Yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yazın. Grand Place'e geldik. Burası Brüksel'in ana merkezi. Orta Çağ'da ticaret merkezi olarak geçiyormuş. Buraya geldiğinizde Brüksel'in o ruhunu, zenginliğini, sadeliğini anlayabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Arkamda belediye binasını görüyorsunuz. Az önce böyle bir ufak kutlama da oldu bu arada. Gotik tarzda yapılmış bir eser. Ayrıca bütün bu meydanın etrafında yer alan binalar zamanında ticaret merkezi olduğu için işte biracılar, fırıncılar vesaire bunların lonca merkezleriymiş. Bütün binalar çok ihtişamlı ve görkemli, böyle altın yaldızlar falan da var. Beni şaşırtan noktalardan bir tanesiydi bu arada. Buraya geldiğinizde o Brüksel'in ruhunu anlayacaksınız. Dando'ya geldik. Dando inşallah böyle okunuyordur diye düşünüyorum ama waffle demek oluyor anladığım kadarıyla zaten. Hani bu Brüksel'in meşhur waffle'ı burası. Oraya geldik. Şimdi birazdan siparişiniz gelir. Bir deneyelim bakalım. Waffle'ımız geldi. 2 çeşit waffle var burada. Burası orijinal Brüksel waffle'ı olarak geçen daha az tatlı olan. Bir tane daha var. O da bir tık daha içerisinde şekerin falan fazla oldu. Biz daha az tatlı olanı seçtik. Üstüne de Belçika çikolatası ve bir tane vanilyalı dondurma ekledik. Şunu da söyleyelim. Burası 1800'lü yıllardan beri aynı tarifi yapıyorlarmış. O yüzden en klasik waffle bu. Şimdi deniyoruz. Oo, gerçekten crispy demişti çocuk. Böyle baksan nasıl çat çat. Bulut yiyormuşum gibi oldu ya. İçi ağzımda böyle kapattığım anda hava geldi sanki öyle. Bir de böyle dondurmalısından alayım. Hüseyin bakıyor sırada içi gidiyor. Ne yapalım önce? Ben de. Dondurmada da vanilya tane parçacıkları gözüküyor. Doğallarında parçacıkları. Çok lezzetli. Hadi gel sen de. Manneken Pis'e geldik. Manneken Pis, Belçika'nın aslında en büyük sembollerinden bir tanesi. Kendisiyle ilgili birçok efsane var. Efsanelerden bir tanesi aslında bu çocuğun büyük bir yangını söndürmesiyle alakalı ama kendisini asıl meşhur eden sebeplerden bir tanesi 3 kere çalınmış olması ve 3 kere çalınınca artık koruma haline getirildi ve üzerine dönemsel farklı kıyafetler giydirerek de işte yılbaşında Noel Baba gibi giydirerek de bayağı dolabı var bu arkadaşın. Biz Türkiye'de bu arkadaşı nereden biliyoruz? 90'larda çocukluk yaşamışlar, gençliğini yaşamışlar. Hatırlar, bütün herkesin arabalarının benzin kapaklarında bu çocuğun logosu vardı. Herkes benzin kapakları bu çocuğun böyle şeklini çizerlerdi. Çok ufak bir heykel ama komik. Bu komiklik de aslında Belçika'nın hani çok ciddi değil, eğlenceli bir şehir olduğunu falan sembolize ediyor. Komik.
Montes Art'a geldik. Burası Sanat Tepesi olarak geçiyor. Yukarıdan bahçeye girdiğiniz zaman şehrin en iyi manzarasının görüldüğü yer. Böyle tepeden Brüksel'e doğru bakabiliyorsunuz. Birçok alanı görebiliyorsunuz. O yüzden burada böyle oturup şehir manzarası izleyebilirsiniz. Onun dışında bahçe çok güzel tasarlanmış. Burası Brüksel'in hem sanat hem de kültür merkezinin bulunduğu nokta. Buraya kesinlikle bir zaman ayırın. Gayet keyifli, müzik falan da çalıyor etrafta. Güzel bir nokta. Brüksel Kraliyet Sarayı'na geldik. Kapı duvar, kimsecikler kalmamış burada. Şaka bir yana, genelde zaten ziyarete kapalı, sadece yazın belli aylarda açık oluyormuş. Geldiğiniz zaman içeriği görebilmeniz için. Onun dışında hani çok resmi olmasa da bir monarşi yönetimi olduğu için böyle bir saray var. İçeride kral yaşamıyor. Sadece resmi işlemler için gelip gidiyor. Onun dışında şöyle de bir söylenti var. Eğer yukarıda bayrak havadaysa, yani asılıysa, kralın o gün içeride olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Brüksel Kraliyet Sarayı'nın yanında Brüksel Parkı var. Burası Kraliyet Sarayı ile benzer zamanlarda yapımına başlanmış. 3 büyük alandan oluşuyor. Genişçe bir park. Geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Böyle dinlenebilirsiniz. Ağaçların altında oturabilirsiniz. Öyle güzel bir alan. Biz genelde gittiğimiz yerlerde parklara, bahçelere uğramayı seviyoruz. Onun için burayı da pas geçmedik. Arkamda Brüksel Sanat Müzesi'ni görüyorsunuz. Biz bilerek gelmedik. Yolumuzun üstündeydi. Dışarıdan böyle heybetli bir bina, heykeller falan vardı. Burası neresi diye bir merak ettik. İçeriye baktık. Sanat müzesiymiş. Bizim çok bir vaktimiz yok. Hani bir sanat müzesi gezmek için en azından bir 2 saate falan ihtiyacınız var. Girişte 15 euro. Aklınızda olsun, gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Birçok Brüksel'i gezilecek noktalarda biz görmemiştik çünkü. Brüksel'de çok fazla hani gezilecek bir şey olmadığı için vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. Gezmek istiyorsanız gezebilirsiniz. Şimdi buranın en popüler yerlerinden Delirium'a geldik. Belçika deyince bira, bira deyince de Delirium burada en tepede yer alan yerlerden bir tanesi. 2000'den fazla bira çeşidi var burada. Yani tercih yapmakta zorlanıyorsanız gelmeyebilirsiniz. Öyle bir yer gerçekten. Şimdi biz 2 tane böyle bira seçtik. Onların tadına bakacağız. Hüseyin daha klasik bir şey seçti. Ben de böyle bu sefer meyveli bir bira içeyim istedim. Tadlarına bakacağız. Fiyatları toplam ikisi 10 euro. Burası da Pierre Marcolini, Belçika'nın en ünlü çikolatacılarından bir tanesi. Bu Fine Chocolate kategorisindeki en ünlü kakaolarından birini kullandığı için bu şekilde senelerdir ünü devam ediyor. Biz çok fazla tatlı yediğimiz için artık bu çikolatayı deneyemeyeceğiz. Siz geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Fiyatlar hani standarda yakın aslında. Çok öyle aman aman bir fazlalığı yok. İşte mesela şu 6.50 euro. Diğer yerlerde de benzerdi aslında. Merhaba İstanbul. Merhaba, teşekkürler. Şükran. Şükran abi. Always welcome abi. Şükran. Şimdi Brüksel'in yeni favori mekanlarından, sandviççilerinden Tonton Garbi'nin yerine geldik. Burayı biz Türkiye'de birçok influencer'da görmüşsünüzdür. Biz de merak edip geldik buraya. Burada aslında genel olarak bir menü çok fazla yok. İçerideki beyefendi sizin tipinize bakıp size uygun sandviçi kendisi yapıyor. Yani çok öyle tercihinde yapamıyorsunuz ama sandviçlerin gerçekten inanılmaz lezzetli olduğunu söylüyorlar. Biz de merak ettik. Geldik bakalım. Bekliyoruz şimdi sıramızı. Önümüzde çok fazla bir sıra yok ama bekliyoruz. Venga, capire bien.
Sandviçlerimiz hazırlandı, masamıza geldi. Çok farklı sandviç hazırladı bize. Öncelikle ne istediğinizi soruyor, ne yemek istediğinizi, neyi sevip ne sevmediğinizi ona göre kendisi bir tasarım yapıyor aslında. Bir tanesini böyle meyveli, bir tanesi de daha tuzlu olarak hazırladı bizim için. Meyvelerin içerisinde hani et de var, meyve de var. Öyle düşünün. Keçi peyniri kullanıyor, bal, incir, ceviz bunları kullandı. Bakalım tatları nasıl? Şimdi önce tatlıyı yememiz önerdi, ardından tuzlu yiyeceğiz. Ha, yiyorum da. The soft one with meat, yeah. For me, in my style, it's opposite. I have meat with the fruit. Then it's two parts. Yeah, meat and food. Okay, meat and fruit, and the second one with vegetables. Şimdiye kadar hiç yemediğim bir şey. Can I also Her müşteriyle birebir de konuşuyor. En az 10-15 dakika sürüyor sandviçi hazırlaması. Ekmek bu arada çok taze. İçindeki meyveler de çok taze. Gerçekten böyle güzel, böyle ağzında bir şey yaratıyor. Farklı farklı tatların hepsini alabiliyorsun. Evet, tatlıyı bitirdik. Bence güzel ve dengeli bir sandviçti. Hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz bir sandviç yani. Biz o farklı farklı yerlerde yedik. Ben böyle bir sandviç yemedim. Eğer böyle tatlı, tuzlu, karışık tatları seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Şimdi tuzluya geçiyoruz. Tuzluyu şöyle göstereyim. Geliyor ilk ısırık. 25 or 50 cents if you have. Yes. Pardon. Bu biraz daha işte tuzlu, klasik sandviçlerden bir tanesi. Ama yine Taiwan always went up. böyle tatların hepsini ayrı ayrı alabiliyorsun. Gayet güzel, lezzetli bir sandviç. Sandviçlerimizi yedik, çıktık. 12-24 euro toplamda ödedik. Bayağı doyurucu bir sandviç. Gayet güzeldi. Geldiğiniz zaman sandviç yemek isterseniz tercih edebilirsiniz. Brüksel seyahatimiz burada sona eriyor. Şu an Flixbus otobüsündeyiz. Amsterdam'a doğru yola çıkacağız. Otobüsü tercih ettik çünkü burada ne kadar zaman geçireceğimizi bilmiyorduk. Saatleri ayarlayamadık. Dolayısıyla erken bir tren bileti alamadık. Flixbus'a da baktığımızda saati tren saatine çok yakındı. 2 saat 50 dakika sürüyor. Fiyat olarak da bayağı ciddi bir fark vardı. Yani şu anda 133 euro tren bileti, buna 30 euro gibi bir fiyat ödedik. İnşallah pişman olmayız. Biz şimdi Amsterdam'a geçiyoruz. Sizler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Amsterdam'da görüşmek üzere.